Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Şu an oyun içerisinde birçok kampanya bulunmakta. Hediyeleri de genelde GP, DP hediyeleri, eFootball parası çok az olan kampanyaların içerisindeyiz. Sürpriz bir şekilde Perşembe'de yeni bir kampanya başladı. Hatta gündemdekilere bakalım arkadaşlar. Perşembe gelen yeni kampanyayla başlayalım. Messi 8. defa Ballon d'Or'u kazandıktan sonra Konami Perşembeden önce açıklama yapmıştı. Messi ile alakalı kampanya getireceğim diye hemen geçtiğimiz Perşembe günü de getirdi. Herkese, oyuna giren herkese Messi'nin 99 seviyeye çıkan bu kartını hediye ediyorlar. Hatta bu hediyenin son tarihine baktığımızda 11 Ocak. Yeni açılan hesaplara bile 11 Ocak tarihine kadar Messi'nin bu kartı hediye edilecek. Yedek bir hesabınız varsa ve belki de girmediyseniz arkadaşlar girip bu hediyeyi de alabilirsiniz. Messi kampanyasının diğer hediyelerine baktığımız zaman günlük girişlerden özellikle de antrenör hediyesi var. 10.000 DP ilk 5 gün hediye edilmekte. Bu 2 hafta açıklandı. Haftaya da tekrardan bu günlük giriş hediyeleri devam edecek. 16 Kasım tarihine kadar bu günlük giriş hediyeleri veriliyor. Bu kampanyanın belki de en önemli hediyesi arkadaşlar, Messi ile atılan gollere göre hediyeler veriliyor. Bu oyunu oynayan konsol, mobil herkes için Messi ile atılan gollere bakılacak ve toplamda 800 milyon gole ulaştığımızda buradaki hediyeleri aslında kazanacağız. Kademe kademe, örneğin 50 milyon gole gelindiyse 50.000 GP kazanıyoruz. 100 milyon gol olursa diğer hediyeler, hangi gole ulaştıysa Konami onun hediyesi, onlara oraya kadar gelen tüm hediyeleri vereceğini açıkladı. İnşallah tabi erkenden özellikle de şu eFootball paralarını alabiliriz. Buradaki en önemli hediye eFootball parası. 50, 150, sadece 200 eFootball parası var. Antrenör hediyeleri, GP hediyeleri. Dediğim gibi arkadaşlar, bu oyunu oynayan tüm dünyadaki herkesin Messi ile attığı gollere bakılacak. Lionel Messi'nin kartlarıyla alakalı da bir açıklama yapmadılar. Messi'nin herhangi bir kartı da olabilir. Epic kartı olur, eski kartı, yeni kartı. Çünkü Konami illa şu Messi'nin kartıyla goller atılacak filan demedi. Hangi maçlarda attığı gollerle alakalı da öyle detay filan vermediler. Sadece dediler ki tamamlanan maçlardaki gollere bakacağız. Peki bu hediye herkese verilecek mi? Diyelim Messi ile belki 1 gol attık, 2 gol attık. Çok Messi ile oynayan birisi değiliz. Veyahut da Messi ile 1000 tane gol attık, 2000 tane gol attık. Bu tarz kampanyalarda Messi ile ne kadar gol atıldığından ziyade herkese veriliyor arkadaşlar. Yeter ki bu gol sayısına ulaşılsın. Hatta etkinliklerde rakibin gücünü en güçsüz moda aldığımızda başlangıç seviyesine 15-20 ne kadar gol atabilirsek atabiliriz ve hızlı bir şekilde de bu gol etkinliğinde tamamlayabiliriz bunları. Ama tabii bunun dünya çapında yapılması lazım. Dünyada herkes, örneğin 1 milyon kişi aktif olarak bu oyunu oynuyorsa, örgütlenip buna bir el atsak zaten biz hızlı bir şekilde 800 milyon gole de ulaşırız da o kadar insanın örgütlenmesi çok zor olmakta. Diğer kampanyalara bakalım arkadaşlar. 2 hafta önce başlayan bu kampanyaların da son sürelerine artık geliyoruz. Bu perşembe günü süreleri bitecek. Özellikle de belki yedek bir hesabınız vardır, girmemişsinizdir. Delit, Laimertel hediyesi vardı. Bu 3 futbolcunun hediyeleri perşembe günü sona erecek. Girmediğiniz bir hesap varsa veyahut da yedek bir hesap açmayı düşünüyorsanız tam zamanı. Messi olsun, bu 3 futbolcu olsun, hediye ediliyor. Bu hediyeleri almak için de son tarihimiz çarşamba diyebiliriz. Perşembe Konami vermeyecek. Bu kampanyadan dolayı da hedeflerden 100 futbol parası kazanıyorduk. Ana hesabınızda almış olabilirsiniz. Belki yedek bir hesabınız vardır. Hedeflerden 50-50 100 futbol parasını da almayı unutmayalım. Bu hedefler de Perşembe günü kaldırılmış olacak. Cadılar Bayramı ile alakalı da kampanya vardı. Hediyeler öyle çok güzel değildi ama Meksika tarafından ücretsiz paket açma hakları. Bu kampanyanın da süresi Perşembe günü sona eriyor. Formalar da Kasım ayının son haftalarına doğru sona erecek arkadaşlar. Bu kampanyalardan dolayı da 2 tane farklı forma gelmişti. Ama bu hafta onlar kaldırılmıyor. İlerleyen haftalarda kaldırılacak. Perşembe günü şu anki sezonun yeni aşaması başladı. Ve şu anki sezon aslında ikinci sezon. Daha erken bitecekti. Konami süresini uzattı. 7 Aralık tarihinde şimdiki sezon sona erecek. 7 Aralık'ta 3. sezona başlayacağız. Tabi o zaman da yılbaşına denk gelecek. Aralığın sonu Ocak, 1 Ocak yılbaşı. Ona özel temalarda belki karşımızda olabilir. 3. sezonu da merakla bekliyoruz. İnşallah oyunla alakalı da önemli hamleleri 3. sezon içerisinde yaparlar. Analitikle alakalı ne yazık ki hiç olumlu gelişme bulunmamakta. Analitikle alakalı hatta bir arkadaşımızın edindiği bilgiye göre Renan Galvani Twitter'dan paylaşım yapmıştı. Kış geçtikten sonra ilkbahar mevsimi gibi belki gelişmeler olabilir demişti. Ama Konami'nin
farklı bir lig üzerine de çalışmaları oldu. Hep sızdı fakat bir türlü bitiremediler. İnşallah oyun içerisine de güzel bir lig modu eklerler. Perşembe günü sürpriz bir şekilde içerisinde Messi'lerin olduğu epik paket geldi. Burada şöyle bir durum var. Messi'lerin kartı Big Time ve yeni güçlendiriciler var ve bu güçlendiricilerle birlikte oyuncular seviye anlamında çok fazla yükseliyor. 105 seviyeye kadar çıkıyor. Yani seviyeler uçtu ve bu güçlendiriciler bitmeyecek arkadaşlar. Farklı farklı güçlendiriciler var. Bu gördüğümüz güçlendiricileri ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Hangi futbolcular eklenecek? Hangi özellikleri artacak? İlerleyen dönemlerde kartlar geldikçe bunları göreceğiz. Oyuna güçlendiriciler ekleniyor. Tabi bunları şu an epik paket içerisinde bazı oyunculara ekliyorlar. E-futbol parasıyla açılım yapmamızı istiyorlar. Keşke bu güçlendiricileri e-futbol puanına satsalar, hani 5000 olur falan, daha uyguna vermezler ama en azından istediğimiz oyuncuya basabilsek. Keşke ilerleyen dönemlerde öyle bir şey gerçekleşse. Güçlendiricilerle alakalı da Twitter'da eFootball PES sayfasının bir paylaşımı. Özellikle de Neymar'ın Santos kartısını çok merak ediyorum. Messi'nin bu haftaki gibi güçlendiricisi o karta uygulanırsa onda efsane özellikler olacaktır. Zaten kartı çok yüksek seviyeli bekleniyor. Ama Messi'yi geçirmezler. Messi Konami için bambaşka bir yerde. Messi'nin üzerinde bir seviyesi olmaz ama yine oyunu sallayacak bir kart olacaktır muhakkak. Perşembe gelen paketlere baktığımızda 2 tane Player of the Week paketi geldi ama bir tane ücretsiz açma hakkı verdiler. Keşke 2 paketten de birer tane ücretsiz açma hakkı verselerdi. Player of the Week lig maçlarındaki seviyelere baktığımız zaman Erling Haaland 100 seviye, Bellingham 99 ama Bellingham'ı belki adaylı sözleşme paketinden almış olabiliriz. Önemli bir isim. Kaleci düşük seviyeli 94. Diğer forvet Pavoletti geçen hafta 2 gol 1 asist yapmıştı. Gelmeyi hak etti. Keşke gelmeseydi, düşük seviyeli ama ya da seviyesini daha çok yükseltselerdi. En düşük seviyeli isim kendisi. Perşembe gelen diğer paketlere baktığımızda birçok paket geldi. Tabi bunlardan pek bizim ülkemizde paket açılımı gerçekleşmeyebilir. Perşembe günü en çok beklenen paketler de geldi. Adaylı sözleşme paketleri ama seviyeler beklentinin altında kaldı. Hiçbir futbolcu 99 seviye, hatta 100 seviye yok ama 99 seviye bile ulaşmamakta. 98 Kolo Muani var, 98 Kulusevski var. Birkaç tane daha 97'lik güzel futbolcu da yer almakta. Japon Ligi ve Meksika Ligi'ne ait de yine adaylı sözleşmeler geldi. Maç bileti yenilendi ve burada dikkat çeken nokta arkadaşlar, maç biletinin süresi, adaylı sözleşmelerin süresi bu sefer biraz uzun oldu. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 Kasım'da 7 Aralık tarihinde adaylı sözleşmelerin maç biletinin süresi bitecek. Yani bir aydan daha fazla. Normalde 28 gün 4 hafta olurdu. Bu sefer daha fazla süreleri var. Perşembe günü birçok etkinlik geldi ve bu etkinliklerin süresi Perşembe günü bitiyor arkadaşlar. Sadece orada bir etkinliğin süresi çok uzun. Gördüğümüz tüm etkinliklerin süresi Perşembe günü bitecek. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen Xavi'li, Dekolu, Guti'li bu paketin bugün son günü. Ayrıca etkinliklere baktığımızda 2 tane etkinliğin bugün son günü ki sağdaki etkinlik çok önemli, temalı etkinlik. 50 futbol parası kazanıyoruz. Beceri antrenörlere eğer temalı etkinliği oynamadıysak 50 futbol parası için de bugün bu etkinliği tamamlayabiliriz. Yarına geçtiğimiz zaman yarın pazartesi etkinlikleri gelecek. E-futbol parası, GP, beceri antrenörü kazandığımız etkinlikler. Oyuncu paketi gelecek. 150 oyunculu epik paket ve günlük giriş hediyesinde eğer oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın 5. gün ve 50 futbol parası kazanıyoruz. Yarın gelecek paketlere baktığımızda Konami savunma futbolcuları açıkladı. İtalya Ligi'nde forma giyen savunmacılar gelecek. Şimdi burada Smalling, Szczesny, Pavard, şimdi dikkat çeken isimler ama aşağı tarafta düşük seviyeli isimler de var. Tabi burada önemli olan epikler kim olacak? Epik futbolcular için Konami şunu dedi. Bu ay içerisinde Baresi gelecek. O da bir Milan efsanesi. Milan takımının stoperiydi. Maicon Inter takımının efsanesi. Efsane sağ beklerden bir tanesi. Dani Alves de özellikle aynı dönemlerde de forma giydiler. Çok kıyaslaması gerçekleşiyordu. Rui Costa o da bir hücumcu. Şimdi savunmacılar geleceği için yarın Baresi, Maicon bekleniyor arkadaşlar. Yarın beklenen epik futbolcular bunlar. Baresi. PES zamanında Baresi vardı. Hatta o kartı sol bekte oynayabiliyor muydu? Ben solu beki stoper yapıyordum. O şekilde kullanıyordum. Baresi çok uzun boylu değildi. Ben de Baresi'yi sol beki stopere dönüştürerek kullanıyordum. Doğru, o şekilde kullanıyordum. Sağ bek futbolcusu Maicon'da yarın beklenen isimlerden bir tanesi ve Candela sol bekte, sol kanatta oynayan futbolcumuz yarın bekleniyor. Tabi bunların seviyeleri yüksek olacaktır. Şimdi 100-101 seviyeler havada uçuşuyor. Ama bu isimleri çıkarmak
çok ama çok zor. Yarın günlük giriş kampanyasında 5. gün olduğu için de oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın 50 futbol parası günü. Burada önemli olan oyuna her gün giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer her gün giriş yapmıyorsak 5. gün ne zamansa o zaman 50 futbol parası verilmekte. Bir de geçtiğimiz günlerde ben bir bilgi videosu çekmiştim. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız futbol parasında indirim ne zaman olur diye sormaktaydı. Ben de geçen seneye döndüm baktım. Konami Muhteşem Cuma haftasında indirim yapmış. Yine Kasım ayının son haftasına denk geliyor. 24 Kasım, oyunda da 23 Kasım filan Perşembe'ye denk geliyordu. Yani Kasım ayının son haftası belki MyClub parasında, eski adıyla MyClub parası, bir an PES'e gittik arkadaşlar. Şimdi eFootball parası ama PES zamanında MyClub parası diyorduk. eFootball parasında indirim geçen seneki gibi eğer olursa Kasım ayının son haftasında olabilir arkadaşlar. Genelde Konami Muhteşem Cuma haftasında indirim yapıyordu. Yıllardır yaptığı bir şey. Bu senede geleneği devam ettirebilir. Senede bazı günler, bazı önemli zamanlarda eFootball parasında indirim yapıyorlar. eFootball mağazasına baktığımız zaman tabi düşük seviyeli isimler var ama istiyoruz buraya yüksek seviyeli isimler eklensin. Burada Pires'in süresinin bitmesine az bir zaman kaldı. 1,5 hafta sonra Pires bu mağazadan kaldırılacak. Artık buraya şöyle güzel futbolcu ekleseler ümidiyle bakıyoruz ama galiba Konami pek istenen futbolcuları eklemeyecek gibi görünüyor. Dizilişlere baktığımız zaman da Perşembe günü az da olsa farklı dizilişler geldi. Örneğin Japonya 2. liginde yer alan, Japon 2. liginde en son sırada yer alan Ruasu Kumamoto 3 stoperli, kanatlı, açıklı, ofansif orta sahalı bu dizilişi kullanmakta. İsviçre'de Basel takımının dizilişi 4-2-2-2 dizilişi. 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu. Hatta bu dizilişi Paris Saint-Germain takımı da kullanıyor. Aynı diziliş, tıpatıp dizilişler aynı. Son olarak bu dizilişimize baktığımızda yorumlarda birçok arkadaşımız sormakta. Real Madrid takımı bu hafta 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu kullanmakta. Eğer bu dizilişi tıpatıp aynısını kullanmak istiyorsak Real Madrid takımını seçebiliriz. Sonra dizilişi değiştir, varsayılan dediğimizde seçtiğimiz takımın dizilişine geçiyor. Bu dizilişler mobil için geçerli arkadaşlar. Çünkü mobilde dizilişlerde oyuncuların yerlerini değiştiremiyoruz. Konsolda sürükleyerek istediğimiz yere falan getirebiliyoruz ama mobilde yapamıyoruz. Ancak bu şekilde farklı dizilişler olursa takımını seçip o takımlar üzerinden dizilişimizi değiştirebiliyoruz. Tüm bunlarla alakalı eFootball 2024'teki gündemdeki konularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.